Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tüm püf noktaları ile kararmadan tam kıvamında erik marmelatı tarifi vereceğim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyor ve keyifli seyirler diliyorum. Tarifimiz için öncelikle marmelat yapmak istediğimiz kadar erik alıp saplarını koparttıktan sonra birkaç kez güzelce yıkayıp fazla suyunun süzülmesi için bir süzgecin üzerine alalım. Daha sonra ise erikleri genişçe bir tencerenin içerisine boşaltalım. Üzerine 1 kilogram meyve için yarım su bardağı su ilavesi yapalım. Ben toplamda 5 kilogram meyve kullanmıştım. 5 kilogram meyveye 2,5 su bardağı su ilavesi yaptım. Yeteri kadar su ilavesi yaptıktan sonra tencereyi ocağa alıp kapağı kapalı bir şekilde orta ateşte meyvelerimizi pişirelim. Ortalama 15-20 dakika kadar kaynadıktan sonra erikler artık yeterince pişmiş. Pişme süresi kullandığınız meyvenin olgunluğuna göre değişebilmektedir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirmenizi tavsiye ediyorum. Şöyle bir kontrol ettim. Gördüğünüz gibi artık tamamen eziliyorlar. Şimdi ocağı kapatıyorum ve ikinci bir işleme alabilmem için birazcık soğumasını bekliyorum. Ortalama 20-25 dakika kadar beklettim. İlk sıcaklığı geçti. Dilerseniz tamamen soğutup o şekilde de devam edebilirsiniz. Şimdi meyveleri pişirmiş olduğum tencereyi bir kenara alıp yanıma farklı bir tencere alıyorum ve üzerine bir süzgeç yerleştirip meyvelerden azar azar içerisine ilave ediyorum. Ve kepçenin alt kısmıyla bastırıp sürekli karıştırarak meyveleri hem çekirdeklerinden hem de kabuklarından ayıralım. Eğer kullandığınız meyveler çekirdeklerinden kolayca ayrılıyorsa öncelikle çekirdeklerini çıkartıp daha sonra haşlayıp blenderdan da geçirebilirsiniz. Şimdi geriye kalan kısmı çöp olmasın diye öncelikle içerisinden çekirdeklerini ayırıyorum. Daha sonra ise kalan meyve posasını farklı bir tabağın içerisine alıp pestil yapmak için bir kenara ayırıyorum. Eğer meyve posasından pestil yapma videomu izlemek isterseniz ekranın sağ üst köşesindeki kartı tıklayabilirsiniz. Bu arada eğer videomu buraya kadar izlediyseniz herhangi bir sorunuz, görüşünüz, öneriniz var ise yorum kısmına yazabilirsiniz. Eğer hiçbirisi yok ise bile bana destek olmak amaçlı emoji dahi olsa bir yorum bırakmanız beni çok mutlu edecektir. Ve pişirmiş olduğumuz meyvelerin tamamını süzgeçten geçirmeye devam edelim. Meyvelerin tamamını süzgeçten geçirdim. Şöyle gördüğünüz gibi pürüzsüz bir kıvam aldı. Şimdi tekrardan genişçe bir tencerenin içerisine alıyorum. Sıra geldi şeker ilavesine. Farkındaysanız başta kullandığım meyvenin miktarını söylememiştim. Çünkü bizler için önemli olan ilk miktar değil son miktar. Toplamda geriye 4 kilogram meyve kaldı. Üzerine ise 4 kilogram şeker ilave ediyorum. Yani 1 kilogram meyve için 1 kilogram da şeker ilavesi yapıyorum. Marmelatımızın daha uzun ömürlü olması ve de şekerlenmesini önlemesi için içerisine birkaç tane limon tuzu veya yarım limonun suyunu ilave edip güzelce karıştıralım. Şimdi tencereyi ocağa alıp kaynamaya başlayana kadar yüksek, daha sonra ise orta ateşte ara sıra karıştırarak marmelatımızı kaynatalım.
kaynamaya başladığında kaynarken taşmasını ve de fazlaca köpüklenmesini önlemesi için içerisine yarım yemek kaşığı kadar tuzsuz tereyağı ilave edelim. Kaynamaya başladıktan 4-5 dakika sonra üzerindeki köpüklerin tamamını toplayalım ki marmelatımızın kalitesini düşürmesin. Ortalama 8-10 dakika kadar kaynattıktan sonra kıvamını kontrol etmek amaçlı marmelattan bir tabağın içerisine alalım. İlk aşamada kıvamı baya bir akışkan ama birazcık bekledikten sonra kıvamının nasıl koyulduğunu kendiniz de göreceksiniz. Hatta tamamen soğuduktan sonra daha da güzel bir kıvam alacaktır. O yüzden marmelatımızı çok fazla kaynatıp tadının ve renginin değişmesine izin vermeden ocağı kapatalım ve geçelim marmelatımızı kavanozlamaya. Bunun için öncelikle kullanacağımız kavanozları ve kapaklarını kaynar su ile sterilize edip içerisinde bir damla su kalmayıncaya kadar güzelce kurulayalım. Ve ilk sıcaklığının geçmesini beklemeden marmelatımızı kavanozlara dolduralım. Tamamını kavanozlara doldurduktan sonra hiç beklemeden yani kaynar haliyle kapaklarını sıkıca kapatalım ki güzelce vakumlansınlar. Mükemmel kıvamı ve de rengiyle erik marmelatımız artık servise hazırdır. Vakumlanmış kavanozlarınızı serin, güneş görmeyen ve kuru bir ortamda dilediğiniz kadar bekletebilirsiniz. Umarım tarifimi denersiniz. Eğer beğendiyseniz bana destek olmak amaçlı videomu beğenebilir, emoji dahi olsa yorum bırakabilir, hatta aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak isterseniz sosyal medya hesaplarınızda, isterseniz de WhatsApp hesabınızda tarifimi sevdikleriniz ve ailenizle paylaşabilirsiniz. Sizleri sunumla baş başa bırakıyor, Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki videolu tariflerimde görüşmek üzere.